Bir şöyle olmalı yani, Kur'an da öyle okunmalı. Müzakere ederek okunmalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin veya hakaiki aliye-i ilahiyenin diyelim, ele alınmasını hadis-i şerif takdir ederken müzakere sözcüğüyle takdir ediyor. Diyor ki bir mecliste oturur, Kur'an'ı müzakere ederler. Ve burada tezakür sözü vardır. Tezakür çok basit, sarf ilmine göre tefaül babından, eskiler müşareketün beynel isneyn fesaiden derlerdi. İki kişi ve iki kişiden daha fazlasının iştirakıyla gerçekleştirilen bir ameliye, bir üf'ule, bir aksiyon. Müzakere o zaman iki kişi ve ikiden fazlasını, yani bir cemaatin 4'ün, 5'in, 10'un, 20'nin, 30'un gerçekleştirdiği bir müzakere demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı anma meselesini, Kur'an'ı tetkik etme, müteala etme meselesini alkışlarken müzakere mevzuyla ele alıyor. Oturur Kur'an'ı müzakere ederler. Tezakür sözüyle diyor. Demek ki bizim için gösterilen hedef müzakeredir. Kur'an müzakere edilmeli. 5-10 insan bir araya gelmeli. İcabında günümüzde bunlar, bu müzakere eden insanlar içinde tabipler olmalı. Tıbbın bütün dalları. Mühendisler olmalı. Fizikçiler olmalı. İçtimaiyatçılar olmalı. Sosyologlar, psikologlar olmalı. Pedagoglar olmalı. Ruhaniyat erbabı olmalı. Melekuta açık ruhlar olmalı orada. Herkes kendi gönlünün sesini, soluğunu oraya, müktesebatını oraya dökmeli. Ve ancak işte o zaman zannediyorum, aydınlanan o müktesebat, insanın mahiyetiymiş gibi bir hal alacaktır. Mahiyetlerin aynen müktesebat olması, müktesebatın mahiyeti inkılap etmesi meselesi çok önemli bir problemi çözmektir, halletme demektir. Şimdi müzakere eğer çok önemliyse, Hulusi abi gibi yapmak, Kırkınç Hoca gibi yapmak veya daha başkaları gibi yapmak. Çünkü her vicdan kendi istidadına göre değişik bir hakikati bir yönüyle ifade edebilecek, o hakikatin mirat-ı mücellası olabilecek mahiyette yaratıldığından dolayı bence her vicdanın sesini, soluğunu almak lazım. Yani benim aklıma şu mesele şöyle bir şey getirdi. Ben şu meselede şöyle bir şey anladım demeli. Bu aynı zamanda hakaiki Kur'aniyeyi müteala etme mevzuunda Seyyidina Ebu Hanife'nin yoludur. Tam 40.000 tane talebesi vardı. 40.000 tane. Ve her gün meseleyi bu 40.000 talebeyle büyük ölçüde sesini duyanlarla müzakere ediyor. Ve bir hakikati Kur'aniye şöyle olması lazım diyor. Adeta bir icma inikad ediyor. Evet, hocam, üstadım, öyle olması lazım diyor. Koca imam onunla yetinmiyor. Sabaha kadar onu alıyor, eviriyor, çeviriyor. Kur'an'ı bir kere daha baştan geçiriyor. Sünneti gözden geçiriyor kendine göre. Bazen isabetli buluyor, bazen sabah hemen kalkar kalkmaz namazdan sonra topluyor o insanları. Akşam diyor şöyle bir karar verdik ama ben gece düşüne düşüne yanıldığımı öğrendim bunun. Bu meselenin şöyle olması doğruymuş diyor. Ve İmam Sevri bunu duyunca yahu şu adamın büyüklüğüne bakın diyor. Talebeleri içinde kendi kendini tekzip ediyor. Tavzihlerde bulunuyor, tasihler yapıyor. Bu ayrı bir büyüklüktür. Bir Ebu Hanife stilinde, bir Üstad Bediüzzaman stilinde, ilhamla müeyyet, yazdığı şeyler içime doğdu diye yazan insan, siz düzeltin, tasih edin diyor. Ve onlarla müzakere ediyor. Hususi ders olarak okutuyor onlara. Birinci tahsih, ikinci tahsih, üçüncü tahsih mütealalar alıyor. Kim ne derse desin bu mevzuda. Bu bir yoldur bence. Bu Kur'an'ın orijinalitesini koruma, tazeliğini koruma, zaman ihtiyarladıkça onun gençleştiğini duyabilmenin yolu olduğu gibi aynı zamanda nurları sürekli genç duymanın, hissetmenin de bir yoludur. Kur'an'ın yoluna gelince esas ve onun
tekatturatı sayabileceğimiz nurlara gelince o tıpkı şehrahlar gibi köprüdür. Boğaziçi köprüleriyle bile ifade edilemez o yani. Boğaziçi köprüleri onu ifade için yetmez. Evet. Ona zemini daha sağlam, blokajı çok iyi yapılmış, sağlam zeminde sağlam asfaltlar, 50 tane gidişi 50 tane gelişi olan bir yol nazarıyla bakılır. Ki zaten bir sözle de etturuk ilallah ve adede enfasil halayık. Herkes mizacına, meşrebine, mezakına göre ayrı bir şeritten yürüyecek ama çok şeritler. Hepsi Allah'a varacak. O Kur'an'ı bir yoldur yani. Risaleler de öyle. Birincisi bu müzakere yolu. İkincisi biz genelde Risale-i Nur'un bir nesil, iki nesil, üç nesilden sonra belki bilemiyorum. Onlar hakikaten nefislerini okuyorlardı. Mesela bir Zübeyir Gündüz Alp'ın makamı cennet olsun. Soluklarını dinlerseniz öyle delice medyundur ki ona. Gerçekten, hakikaten o imanın üzerine konan tozu toprağı onunla süpürmüş. Öyle bir ruh haleti içinde derin bir medyuniyeti taşır. Mahkemelerde de gürül gürül bunu haykırmıştır. İşte şu alarda müdafaatı bakın. O medyuniyeti duymuştur. Bunlar gerçekten risaleleri kendilerini okumuşlardır. Fakat belli bir talihsiz dönemden sonra mesela benim gibi nadanlar kitapları ellerine almışlar böyle başkalarına bir şey öğretiyorum diye başlarına balyozla vuruyor gibi okumuşlardır. Al dersini, al anla işte. Aklının başına topla der gibi okumuşuzdur yani. Fakat tecrit düşüncesi içinde. Yani kusura bakmayın da ben bu okuduğum şey içinde yokum. Ben muallayım, müberrayım, mücellayım. Ben size okuyorum bunu, aklınızı başınıza alın. İşte böyle bir okuma insana hiçbir şey ilham etmez. Hiçbir şey vermez yani. 50 defa bunu okusa kemethelil himar yahmül asfara. Sırtında kitabı taşıyan fakat o kitaptan kalbine kafasına hiçbir şey akmayan şey gibidir işte o. Kur'an-ı Kerim diyor. Tevrat'ı sırtında öyle taşıyanlar vardı. Kur'an'ı da öyle taşıyanlar vardı. Ses ağaları var, ses sanatkarları var. Çok iyi okuyorlar onu. Fakat Kur'an onlara hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. İşte nurlar da onu başkalarını okuyan insanların okuma talihsizliğine maruz kalmış, nurları sönmüş, müessiriyeti kırılmış, kalplere ve kafalara ifade edeceği feyzi ifade edemez hale gelmiştir. Ve fakir her zaman arz etmişimdir. Nurlar Kur'an cemaati içinde uğradığı talihsizliğe uğramıştır. Bir kısım böyle basit meşreplere saplanmış insanlar da onu anlamayabilirler. Fakat vicdanını dinleyerek onları okuyanlar okudukça, nefsine hitap ediyor gibi okudukça zannediyorum Allah Allah, hep ben bunu önümde bir rehber gibi görüyorum diyeceklerdir. Kıtmir bu ölçüde okumamıştır. Fakat yine de ben bu duyguyu kaybettiğimi hiç hatırlamıyorum. Ben bu daire içinde dış koridorda bulunan bir insanım. Ceketimi, partisyonumu çıkaracağım sofaya girmedim daha. Salona hiç adım atmadım. Oysa ki bu mesele salon ötesi harem odasında müzakere ediliyordu. Sadi'nin dediği gibi o hareme mahrem olamadım ben. Ama bir kulağım sürekli o harem odasındaki fısıldamalarda oldu. İşte o kadarıyla bile ben duyabildiğim kadarıyla nurları hep cazip, hep orijinal, hep parlak, hep aşkın buldum. Hep aşkın buldum. Hatta değişik ilimleri, değişik büyük adamları onun ifade tarzı içinde ben başkalarının gördüğünden daha büyük gördüm. Nurlar adesesiyle Abdülkadir Geylani Hazretleri, Kadiri tarikatının büyük şeyhleri, mürşitleri, müritleri nazarında büyük oluşunun çok ötesinde ben o nurlarda onu ayrı bir enginlik içinde gördüm. Muhammed Bahaüddin Nakşibendi diyebilirim ki ben o nurlarda ayrı bir enginlik içinde tanıdım. Ahmet Yesevi'yi nurlarda tanıdım. Mevlana'yı nurlarda tanıdım. Zira o zat varisi evliya olduğundan dolayı onlara saygıyı da adeta satır aralarında, fasıl aralarında işlemiş ve gerçekten bizlere o büyük zatların sevgisini duyurmuş, gönüllerimizi uyarmıştır. Hiç mübalağa yapmıyorum. Burada kaba bir nur talebeliği yapmıyorum. Arz ettiğim gibi ben
Birinci koridordayım. İkincisinde de değil yani. Makamım bu benim. Kim nasıl bakarsa baksın. Şimdi o kitapların kendimize okunması çok önemlidir. Bir müzakere dedim. Bir de her fert kalkmalı gece hususi sahurdan sonra, teheccüden sonra almalı. 5 sayfa dahi olsa. Ya Rabbi bunu çok iyi anlamayı bana nasip et demeli ve bir bahsi açıp okumalı. Nefsine hitap ediyor gibi. Mesela birinci lema ne diyor? İkinci lema ne diyor? Üçüncü lema ne diyor? Bir okumalı, bir kere daha okumalı. Hissemi alamadım demeli icabında bir kere daha okumalı. Ama nefsine hitap ediyor gibi okumalı. Başkalarına okuduğumuz sürece zannediyorum biz benliğe ve enaniyete kapıldığımızdan dolayı istifade edemiyoruz. Biz benliğe ve enaniyete kapılarak okuduğumuzdan dolayı başkalarına da tesir etmiyor. Hücumat-ı Sitte'nin hulasasını diyor ki günümüzde mağrur bir insana bunun hakikatine ders verdim. Fakat nefsimi gururdan kurtaramadığım için sarstı ama tesir etmedi diyor. Unutmamalıyız. Bir şey bize tesir etmiyor, bizi sarsmıyorsa, bizde ürperti hasıl etmiyorsa, başkalarının da ürperti hasıl etmesi katiyen düşünülemez. Öyle diyor bu işi yazan zat. Bu da iki kanaat-ı acizanemce. Müzakereden sonra. Bir diğer taraftan şimdilerde onun asarının temevvücatında onu takip etmek lazım. Yani dalgalanmış, dünyanın dört bir yanına dağılmış. Herkes bir yönüyle o ışığın pervanesi onun etrafında pervaz ediyor. Eğer kaynağında böyle bir güç olmasa bu insanlar, aklı, fikri, muhakemesi, düşüncesi olan bu insanlar buna müncezip olmazlar. Mülahazası zannediyorum dönüp yeni baştan bir kere daha o hakikatları gözden geçirmeye bizi sevk edecektir. Allah'ın inayet ve keremiyle. Evet nurlar. Günümüzde kulluğun yolu. Ubudiyetin yolu. Kur'an'ı anlamanın, sanlın iftar tablosunu anlamanın, sahabeyi anlamanın, evliyayı, asfiyayı, ebrarı, mukarrebini anlamanın bir yolu. O hazineleri açmanın bir anahtarı. Bazen diyor ki bir anahtar bir hazineden daha kıymetli olabilir. Çünkü anahtar yoksa hazine açılmaz.